Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün beşinci kattan aşağıya aksiyon kameramı atacağım ve bu duruma göre ne olduğunu inceleyeceğiz. Ne olacağını daha doğrusu. Şaka yapıyorum dostlar. Şaka. Bugün bir tamir videosu yükleyeceğim. Yani çekeceğiz beraber. Şu gördüğünüz rüzgarlığı tamir edeceğim. Parçaları da burada. Bunu tamir edeceğiz birinci olarak. İkinci olarak şu gördüğünüz doğalgazın, yani kombinin kapağı, şuradan kilidi açtığımızda şuradaki çekeceği şey bozulmuş. Bunu da tamir etmeyi düşünüyorum. Çünkü şöyle açmayı denediğimde elimi kestim gördüğünüz üzere. O yüzden bunu da tamir edeceğim. İki tamir birden olacak bugün. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle şu silikon tabancamızı yapıştırmak için kullanacağım. Onu bir durduralım. Buradan şu kapağa uygun malzeme ne bulabiliriz? Önce şu kapağı, az önce gösterdiğim şeyi sökmemiz gerekiyor. Onu bir sökelim. Şuradan yıldız tornavida almam gerekiyor. Bu düz. Yıldız tornavida bakmam gerekiyor. Yıldız tornavidam vardı. Şu. Şu ya da şu ikisinden biri küçük. Deneyelim. Hangisi sökecekse. Bir dakika. Şuna da yapmaya çalışıyorum. Size de görüntü almaya çalışıyorum da. Şu. Şu kısım. Bir dakika. Size daha iyi görünecek. Şurası. Düz daha iyi oldu ya. Düz de deneyelim. Şunu bir sökelim. Bunun yerine ne yapabileceğiz? Ya da yine bunu kullanıp üzerine, yani şöyle çekebileceğimiz bir şey yapabiliriz, belki yapıştırabiliriz. Onu bir deneyelim bakalım. Nasıl olacak? Bunu bir söktük. Aynen. Buraya, yani şöyle göstereyim. Buraya şöyle kulp gibi. Hatta dolap kapağı kulpu olsaydı daha iyi olurdu. Bakalım buna uygun bir şey yapabileceğiz mi? Buna uygun bir şey bulabilecek miyiz? Malzeme. Şimdi bir dakika, şu nasıldı? Şunu bir daha bir şey yapalım. Ön izlemesini. Şöyleydi değil mi? Şöyleydi. Yani bunu şöyle yapacağız. Şu şekilde. Şu şekilde bana bakan taraf. Bana bakan taraf böyle. Yani bu şekilde. Tahmin yapabilsek yapacağız. Daha iyi olur hatta. Hatta oturalım ya. Oturalım. Yapalım. Pardon ya, kameraya alışamadım hala. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. Şuna uygun silikon tabancasını da açayım bir daha. Buraya bir şey yapıştıracağız. Şunu acaba kessem mi? İşe yaramıyor ya. Bunu kesip bir şeyler mi yapsam acaba? Başka bir şey deneyeceğiz. İp daha mı iyi olur acaba ya? Şu olur. Şöyle bir şey. Yok, nasıl olacak? Şöyle olacak ama tutmalı olmaz. En iyisi şuradan şuradan kalkayım. En iyisi şuradan bir bakalım. Ne yapabiliriz? Tutmaya yarayan bir şey var mı? Şu olabilir mi acaba ya? Şöyle yapsak bunu. Bunu şöyle yapıştırsak.
Yani şöyle yapıştırsak şöyle çekmeye yarar. Aslında olabilir ya. Ama daha güzel bir şey. Bakalım, dur, alternatif düşüneceğiz. Şöyle bir şeyimiz var. Şöyle bir anahtar gibi bir şeyimiz. Bu işe yarar mı? Şöyle. Yok. Hı. Bak, bu olabilir. Bulduk galiba arkadaşlar. Bu olabilir. Şu olur mu? Şöyle. Şöyle yine zor açılır. Şöyle. Olmaz. Menteşe yok. Ne alaka? Şu olur en iyisi. En iyisi bu olur da bunu da acaba bu, yok, bunu yapmayacağız ya. Tamam, bunlar iptal. Bunlar iptal. Şunu şuraya yapıştıracağız. Metal. Acaba dayanıklı olur mu ki? Şöyle yapsak, yok, olmaz. Dayanıklı olur mu acaba? Ya aslında ben şey istiyorum ama böyle vidalı şuraya bir vida yapıp daha rahat olurdu ama onu nasıl yapacağız? Bunu bir deneyelim silikonla ya. Önce zannedersem şey yapacağız. Bunu önce vidalayacağız oraya. Sonra üzerine silikon tabancamız hazır zaten. Önce bir vidasını takalım. Dostlar. Gidelim bir vidasını takalım diyor. Aslında dur. Acaba düşündüm ki, pardon, şöyle. Şuraya 2 tane vida arka taraftan 2 vida atıp bunu bu şekilde mi yapsaydık? Somunlu. Bakalım, dur bakalım, deneyelim. Çare tükenmez. Demokraside çare tükenmez. Eyvah. Şeyi düşürdük. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu tek bile olur gibi geliyor bana. Tek, sadece bunu oraya taksak olur gibi geliyor bana ama bir bakalım. Evet ya. Tabi biraz daha içeri doğru montajını yaparsak olur. Aynen. Bunu bu şekilde içeri doğru zorlayacağız. Böyle. Evet. Oldu. Oldu arkadaşlar. Heh. Ve güvenli. Heh. Aynı zamanda elimi de yutmuyor. Yani iterken şu şekilde iteceğim. İterken böyle çekeceğim. Yaralamayı da şey olmuyor. Çözdük. Tamam. Olayımız tamam. Diğerini kullanmaya gerek kalmadı. Bir tanesini tamir ettik. Alternatif çözüm bu şekilde bir şey bulduk. Şimdi şurada üstte kilidi var. Şu kilidini açıyorum. Şurada. Yukarıda şöyle görüyorsunuz umarım. Şöyle. Sonra şöyle yapacağım ve rahat bir şekilde içini açabiliyorum. Alın size alternatif çözüm. Bu şekilde oldu. Hatta şurası, neyse, buraya başka bir şey de yaparız ama tamam. Bu kadar. Evet. Şimdi ikinci olarak şuna geçeceğiz. Evet, şimdi rüzgar gülümüzü tamire başlayacağız. Rüzgar gülümüz bu şekilde. Daha önce göstermiştim zaten.
kenardan kopan parçalarını böyle ip kullanarak bir şekilde bağlamaya çalışacağız. İp ya da başka bir şey, neyse. Önce tabi bunları bir silmem gerekiyor. Bunlar kirlenmiş. Bunlar kirlendiği için onları bir ıslak mendil yardımıyla, ıslak havlu yardımıyla silmek lazım. Hepsini bir silelim. Güzelce. Güzelce bir silelim. Toz toprak yapmış. Uzun süredir bekliyor bunlar. 4-5 aydır tamir edilmeyi bekleniyor. Atmaya da kıyamadık. Bunlar güzel bayağı. Sesi de çok hoş çıkıyor. Rüzgarda. Bunları bu şekilde silelim. Bunları inşallah tamir yapacağız. Bunlar tabi büyükten küçüğe doğru sıralanacak. Uzundan kısaya doğru, daha doğrusu. Etrafına takarken şunun etrafına takarken büyükten, yani uzundan kısasına doğru. Ortada da bu olacak. Bunları çarpacak. Yapacağız şimdi bakalım yavaş yavaş. Nasıl yapabiliriz? Evet, bir yandan da şuradan telefonla kontrol ediyorum çekimin. Açısını vesaire. Bu da sürekli ekran kararıp duruyor. Şöyle. Ama sanki bir makas lazım gibi geldi ama ben bir makas alıp geleyim. Evet, makasımı aldım. Şimdi öncelikle şunu da bir sileyim ya. Şunu bir ön izlemesini yapacağız. Nasıl dizayn etmişler, nasıl yapmışlar. Şunu da bir silelim. Evet. Bunu buradan geçirmişler. Bu ipleri zarar vermeden, şu iplere zarar vermeden bunu buradan söküp bağlamak lazım. Arkadaşlar ben bir üzerine çalışayım. Sonra devam edeceğiz. Ben size göstereceğim nasıl yaptım. Sonra tarif edeceğim. Evet arkadaşlar, şu ortadaki yuvarlak tahta parçasını söktüm. Şuradaki düğümleri çözdüm. Şu ipi tekrar kullanabilmek için. Şimdi şurayı halledeceğiz. Burayı da halledince aşağı yukarı bir profil çıkacak karşımıza. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şu parçayı da söktük. Şimdi bütün bu gördüğünüz parçaları şunun altına, uzundan kısasına ve ortasına da şunu takarak tamir işini tamamlayacağız. Ama öncelikle şuraya bakarsanız 1, 2, 3 yerden şu kontraplak tabaka buraya monte edilmiş. Dolayısıyla biz bunun sökülmesini istemiyoruz zaten. Bizim burada yapmak istediğimiz şu iplere, şu kenardaki iplere 1,
2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6. 6 tane var ama buraya bir şekilde şeyi kurarak, aralarındaki mesafesini orantılı olarak kurarak bunu bir şekilde yapacağız. Önce şu iplerden kurtulacağız. Şunları sökeceğiz. Şunları sökünce tam netleşecek, ne kadar kullanabileceğiz, ne kadar kullanamayacağız. Evet. Buradaki iplerden şimdi kurtulduk. Şu şekilde. İp kalmadı. Bu ipimiz de aslında şuradan geliyormuş. Şu kuş yuvasından. Bu şekilde. Bunu bozmayalım. Bu ipi kullanacağız. Ama şu ipleri arkadaşlar göstereyim. Şu şekilde oldu. İpler parça parça oldu. Bunlar bir işe yaramayacak gibi. O yüzden biz bunları bağlamak için alternatif bir tamir yöntemi kullanacağız. Öyle bir şey yapacağız. Şuralarından planlayacağız buraya hepsini. Ona göre şu iplerden yine bir şeyle tutturarak şuradaki iplerden bir şekilde ayarlayacağız. Bakalım. Devam ediyor. Dostlar aynen gördüğünüz gibi en uzundan en kısasına doğru sıraladık ve bunları şu şekilde, yani yuvarlak olacak şekilde toplayıp iple bunu buraya astıracağız. Bu kısmı astıracağız. Şöyle. Şu kısmı şöyle astıracağız etrafına. Ortasına da şunu en ucuna bağlayacağız. Ortasının en ucuna. Şunu da en ortasına bağlayacağız. Etrafına vurabilsin diye. Evet, devam ediyoruz. Evet, şimdi bunu asarak bir deneme yapacağız. Buradan aşağı sarkıtarak ne taraf doğru olur, nasıl olur onu göreceğiz. Bakalım, deneyeceğiz. Arkadaşlar, elimde bulunan şu kemer şeklindeki şeyden şimdi bunu böyle ayırarak, tiftik yaparak bundaki şu kadar uzunluktaki bir ipi oluşturmaya çalışacağım. Bundaki ipler yeter. Bir 5-6 tane ip lazım. Şöyle yapıp bunları kullanacağım. Şu kadar uzunlukta hepsi için yeter diye düşünüyorum. Kademe kademe yapacağız. Bir de birbirine bağladığımız zaman şu yeter. Bu şekilde. Şöyle hem rengine uydu. Bunu bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi çözümünü buldum. Şöyle yapacağız. Burası biraz dağınık, kusura bakmayın. Şu gördüğünüz vidaları kuş yuvamıza doğru şuralardan 5 ya da 6 noktadan çubuk sayımıza göre monteleyeceğiz. Montajını yapacağız buralardan. Sonra ipleri de şu hazırlamış olduğum, şöyle göstereyim. Şu hazırlamış olduğum ipleri de oraya takacağız. Aynen elimde görmüş olduğunuz, şu şekilde yaptığım gibi şöyle buraya tutturacağız bunları. Dediğim gibi boy sırası önemli. O yüzden bunları boy sırasına soktum. Şöyle. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Vidaları bir takayım ben. Sonra size göstereceğim. Evet. Vidalarımızı söylediğimiz gibi monteledik. Montajını yaptık. Artık son aşamasına, yani artık şunların montajını yapmaya hazırız. Hadi bakalım. Şimdi evet, bitmiş hali bu şekilde. En sonunda yaptık.